Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği tam o noktada bir kabri de var, mezarı da var. Onu da size göstereceğim. Aynı zamanda Kerbela şehrini de beraber gezeceğiz. İnsanlar dokunup ağlıyorlar. Bu kadar çok siyah çarşaf giyen kadını Irak'ta ilk defa görüyorum. Kalbi olarak birçok insanın üzüleceği de bir video olacak. Böyle bir şey gördünüz mü? Hayatımda ilk defa görüyorum. Hazreti Hüseyin'in kabrinin olduğu yere geldik. Şiiler için en önemli hac noktası dünyanın en büyük ikinci hac noktası olarak biliniyor. Bu gördüğünüz bütün tavan camlarla kaplı, aralarda ışıklar var. Kabrin üstü altın. Hazreti Hüseyin de Yezid'e biat etmiyor. Çünkü yönetimin saltanata dönüşmesinden korkuyor. İnanılmaz bir güvenlik var ve sürekli tek tek bakıyorlar arabalara. Pentagon'a daha kolay girerdik ya. Türk'üm dediğinizde sizlere iyi seyirler. Bana da bu Irak'ın Kerbela şehrine güzel bir yolculuk yapacağım. Keyifli bir bölüm olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Irak ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben burada çok güzel günler geçiriyor, çok güzel şeyler öğreniyorum. Bugünkü yolculuğumda da sizlere dünyanın en önemli noktalarından bir tanesine götüreceğim. Kerbela'ya gidiyoruz. Dünyanın en büyük ikinci hac noktasına gideceğiz. Şu an bulunduğum yer Bağdat ve yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Bu yolculuktaki bütün yol manzaralarını, tecrübelerimi size anlatacağım ama aynı zamanda Kerbela'ya dair bildiklerimi de anlatmak istiyorum gittiğimizde. Şiiler için önemli bir kutsal nokta olan dünyanın en büyük ikinci hac noktası aslında aynı zamanda da her gün gidebileceğiniz ziyarete açık bir nokta. İçeride Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği tam o noktada bir kabri de var, mezarı da var. Onu da size göstereceğim. Aynı zamanda Kerbela şehrini de beraber gezeceğiz. Bağdat tahminimden çok iyi çıkmıştı. İnanamamıştım. Hatta ilk günden beri size bunu söylerken şaşkınlıklarıma sizler de şahit oldunuz. Hele ki yollar, alışveriş merkezleri, pazarlar beni şok etti. İnsanların giyim tarzlarından tutun da birazcık daha böyle beklentilerimin üstünde gördüğüm modern yapı beni çok şaşırtmıştı. O yüzden Irak'ın bu başkenti, kadim kentine güzel giriş yapmıştık. Şimdi bir de buraya kadar gelmişken dini açıdan önemli bir nokta olan Kerbela'yı da sizlere gidip yerinde göstermek istiyorum. Her ülkede gittiğimde birçok önemli noktayı size gösterirken İslamiyet dinimizdeki Şii mezhebinin bu kadar önemli görmüş olduğu bir noktada, insanların hac yaptığı noktada sizlere yerinden de bildiklerimi, gördüklerimi aktarmak benim birazcık boynumun borcu gibi bu dünya turlarımda. O yüzden hanımlar beyler sizlere iyi seyirler. Bana da bu Irak'ın Kerbela şehrine güzel bir yolculuk yapacağım. Keyifli bir bölüm olsun. Ben de çok gerçekten merak ediyorum. Yani bir akşam bayağı dersime de çalıştım. Videolara da baktım. Okumalar da yaptım. Güzel bir yolculuk olsun istiyorum. Aynı zamanda da kalbi olarak birçok insanın üzüleceği de bir video olacak. Çünkü hikayeleri, İslamiyet için yapılan fedakarlıkları, oradaki savaşı hepsini de gittiğimde yerinde anlatacağım. Hadi bakalım, Bağdat'tan yolculuğumuz başlıyor. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Güvenlikten geçtim şimdi. Otelin çıkışındayım. Bakın bura benim otelim. Bildiğiniz, yine söylemiştim önceki bölümde de, kale gibi. Böyle burada sıradan evler bile böyle. Çok ağır güvenlik kontrolleri var. Şimdi sizi şoförümüz abimizle tanıştıracağım. Kim olduğunu biliyorsunuz, birazdan gelsin. Aha gelmiş zaten. Abi nasılsın? Günaydın. Sağ ol, günaydın. Sen nasılsın? İyi, hazır mısın yolculuğa? Hazır. Hadi bakalım, ben de hazırım. Hadi gidelim. Hadi gidelim abi. Abi 2 gün önce burada Uber gibi uygulama var, Karim diye. Orada tanışmıştık. Çok güzel Türkçe konuşuyordu. İzmir'de yaşamış. Dedim abi sen beni gezdir, hadi gel dedim. Beraber yolculuğumuza başlıyoruz. Kerbela'ya gidebiliriz. Hadi 2 saat gidelim. mi sürüyor? 1,5 saat. 1,5 saat. 1,5 saat. Hadi bakalım. Yaklaşık yarım saat 45 dakikadır yollardayız. Buradan artık devamı Basra'ya gidiyordu. Artık Basra Körfezi'ne kadar çıkabiliyordunuz. Ki hatta Amerika çıkarmayı işte o Kuveyt tarafından yapıyor buraya 2000'li yılların başında.
Yolda hiç petrol ofisi görmedik. Çöpten başka yol kenarında bir şey yok. Gerçekten her yer çöp, plastik. Ne yazık ki bu ülkelerin en büyük sorunu bu. Bu kadar aslında petrol zengini olmasına rağmen işte burada aslında eğitim ve ülkenin yatırımı ortaya aslında çıkartan farklılıklar. Hani Kuveyt'e gideceğiz, Bahreyn'e, Dubai'ye gidiyor. Bal dök yala. Bu konuda yatırım yapmamıştır. Ahmet abi de Türkiye'yi çok seviyor. Gelmiş, kaç sene yaşamıştın abi? 20 sene. 20. Özlüyorsun Türkiye'yi. Ben çok özledim ya. Ne kadar zaman oldu buraya geleli? Ben geldi burada 2023. 23. Kaç sene kalmıştın abi Türkiye'de? Abi 20 sene oturdum 20 ben. sene. 20 sene. Neredeydi? Manisa, İzmir, İstanbul çok az oturdum. Sevmiş miydin Türkiye'yi? Alışmış mıydın? Ben de çok seviyorum Türkiye. Annesinin rahatsızlığından dolayı gelmek zorunda kalmış. Şu an burada da Karim uygulaması var, Uber gibi. İşte araba almış, böyle bir Tesla. Ne kadar Evet. almıştın abi bunu? Bu 33 bin dolar. Sıfırı. He. 0 kilometre. Burada petrol ne kadar abi, benzin? Mesela. Benzin 1450 dinar var. 1850 dinar var. 1250 dinar var. 1 dolarda 1.400. Evet. Pardon, 1 dolarda 140 gibi düşünün işte, yani 1400 gibi. Yarım dolara bile benzin var o zaman burada. Evet. Yaklaşık olarak. Evet. Litresi. Aynen. Peki yolda şimdi biz biraz onunla sohbet ettik de iyi falan da sordum. Hani insanlar burada mutlu, pozitif, geçinebiliyor mu dedim. Geçiniyor. Geçiniyor. Mesela polis, asker kaç dolar alır? 1000 dolar. Yaklaşık olarak. Evet. O da iyi para ya burada. Evet, dolar. iyi. Burada iyi para. Şeyi gösterdi az önce, bir karton sigara almış. Evet, Neydi bu. abi? Bak göstersene. Bu Milano. Ya diyor, Türkiye'de sigara çok pahalı diyor. Çok para. Bir kartonu 5000 değil mi abi? Yani 6 bin. aldı 5 dolar bak bir kartonu. Ya diyor, Türkiye'de diyor birçok şey çok pahalanmıştı diyor. Ondan da döndüm birazcık demişti. Yani dedim, Türkiye'de her şeye vergi ne yazık ki. Her şey var. Her gün zam zaten dedi. Zam değil mi? Ya ben de mesela bunu algılayamıyorum dedi. Nasıl oluyor? Dedim 2012 alıştık. 2012 bir tane ekmek 50 kuruş. Şu anda bir tane ekmek 16 TL. Doğru abi. Doğru. Ya öyle Irak'tan gelen Ahmet abi bile zamlardan bıkmış. Baksana. Sana bir soru abi. Sevdin mi Türkleri? Bence çok seviyorum. Çok seviyorum. Vardı değil mi arkadaşların orada? Çok var. Ha. Çok var. İstanbul'da var. Manisa var. İzmir'de var. Mesela her yerde arkadaşım varmış Türkiye'de. Evet evet, her taraf Sen var bende. Irak'tan çok Türkiye'de arkadaşım Ya var. benim şimdi bu Iraklı arkadaş yok bende. Hadi ya. Yemin ederim. Sen oraya daha çok alışmışsın Evet. bizim oraya. Evet. Yine konuşuruz gün içinde, sohbet ederiz gezerken. Öyle hem yolculuk ediyoruz hem etrafa bakıyorum, bir yandan anlamaya çalışıyorum ama öğreneceğimiz daha yol boyunca bir dünya şey olacaktır. Baksana insanlar nerelerde yaşıyorlar ya, hiçbir şey yok. Senin telefon neresin var, bu adam bakıyor. Anladın mı? Evet. Yani Ben de ne bileyim, ben pasaport getirmedim ki ülkenin içindeyiz Bir şey diyor. yok, bir şey yok. Senin resim var, vize var, sıkıntı yok. Evet, fotoğrafını gördü, Fotoğraf- Allah'tan geçti. Evet, Vizeyi yok, arıyormuş yok, meğer. Yok, sıkıntı yok. Ya biraz uyuzdu. He. Böyle çok kıllık yaptı değil mi? evet. Yani Kerbela'ya gidiyoruz. Ülkenin içinde başka bir şehir, kontrol noktaları var. Asker tarafından kontrol ediliyor. Pasaportun nerede dedi. Otelde bıraktım, ne olur ne olmaz diye almadım yanıma. Fotoğraflardaki vize ve pasaportta bir şekilde adam okey dedi, geçtik gidiyoruz. Hadi bakalım, 1 saat kaldı Kerbela'ya. Şimdi Kerbela'ya girmek üzereyken yolun kenarındaki evlerde, binalarda yeşil ve siyah bayraklar görüyorsunuz. Ya Hüseyin yazıyormuş üstünde, abi öyle dedi. Onların bayrakları ve Hazreti Hüseyin için saygıları aslında aynı zamanda. Mesela bunu yolda başka hiçbir yerde görmedim. Buraya girince görmeye başlıyorsun. O kadar çok kapıdan ve güvenlik yerinden geçiyoruz ki bunun gibi kaç tane daha olacak?
kontrol Burada noktası. bir tane var şimdi. Son bir tane mi kaldı? son. 10 kilometrede bir duruyoruz. İnanılmaz bir güvenlik var ve sürekli tek tek bakıyorlar arabalara. Çekemiyorsun tabii haliyle. Onunla mı uğraşacağız? Stres istemiyoruz. Ama şu ana kadar gördüğüm şey şu. Hani şöyle bir yağmur yağsa etrafın kirini pasını alıp da böyle temizleyecekmiş gibi her yer toz, toprak ve gerçekten çok fazla eskilik ve çöp görüyorsun. Yani bu kadar zengin bir petrol ülkesinde bu kadar gelişmemiş mahalleler, yolların kenarlarını beklemezdim. Hani yanı başında Suudi Arabistan'a bak, Kuveyt'e bak, Bahreyn'e bak. Pırıl pırıl bal dök yala tabiri caizse. Burada belediye çok çalışmamış. Ya da insanlara bu bilinç verilmemiş arkadaşlar. Buradan da bize de bir eleştiri yapayım. Son yıllarda nereye gidersek gidelim her yer çöp. Ne yazık ki arabasından sigara atan, şişe atan, peçete atan, plastik atan hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Aynısını bizim ülkemizde de gelip bazı yerlerimizdeki çöpü gören turistler bizim için düşünüyordur. Bu bir eğitimsizlik göstergesidir. Bilinçsizliktir çünkü. O yüzden çocuklarımıza bu konuda terbiye verelim. Bu kadar çöpü biz gördük bari onlar görmesin diye bu videonun da bu ülkenin mesajı olsun. Artık Kerbela'ya gelmek üzereyiz. Geldik, girişi yaptık. Böyle bir kent girişleri var. Askerler sağ tarafta vardı. Güvenlik koridoru kurmuşlar. Şimdi soldan devam ediyoruz. Arabayı park ettik şimdi karşıya. Burada bir güvenlik koridoru var. Resmen sanki bir ülkeye giriyormuşsun gibi. Onun içinden şimdi ana yere gireceğiz. Kabrinin olduğu. Şuradan polisler, askerlerin olduğu yerleri hiç çekmeyeceğim. Uğraşmak istemiyorum. Bak şu an bunlar otel falan galiba abi. He? Buraya gelip önemli aylarda, Muharrem ayında vesaire gelip Aynen. kalıyor insanlar değil mi? Kalıyor burası. Arkamda bildiğiniz askeri ve polisin olduğu güvenlik duvarlarından geçiyorsun. İçeride de kabrin olduğu yere doğru gittiğimiz noktada göreceksiniz kalabalığı zaten. Gelip burada insanların ibadetleri için kullandıkları oteller var. Bu otel. Ha. Sayın. Otel. Evet. Ne zamanlar geliyorlar buraya? Abernin döneminde neydi? Arbaen 40 demek Arapçada. Aşureden sonra 40. günde özellikle burada işte anma törenleri oluyor. Hazreti Hüseyin'in vefatının... Bu millet İran bu. İran mı? Evet. Nasıl anladın İranlı olduklarını? Evet. Kıyafetlerinden. Kıyafet. İmam Hüseyin'in vefatının 40. gününde burada o etkinlik oluyor ve hınca hınç dolu oluyor ve özellikle bu oteller tıklım tıklım oluyormuş. YouTube'da bir dünya videosunu izlemiştim, bakabilirsiniz. Ama ben bilerek bugün haftanın ilk günü geldim ki buraya daha sakin olsun. Hafta sonları çok kalabalık oluyormuş çünkü. Biraz daha rahat gezelim istedim. Bakalım neler göreceğiz. Böyle önemli yerlere gelmeyi çok seviyorum. Tarihi ve dini anlamda. Yani direkt size kabrin içini gösterebilirdim ama etrafı göstermeden eksik kalırdı. İran'dan, Irak'tan, Suriye'den bir sürü insan geliyormuş. İnananlar buraya. Her taraf geliyor böyle. Dünyanın en büyük Başladı. tozun içinden gidiyoruz. Bu kadar çok siyah çarşaf giyen kadını Irak'ta ilk defa görüyorum. Bağdat'ta hiç görmemiştim. Herkes böyle bir yere yetişmeye çalışıyor. Koşuyor gibi. Yani Hindistan'dayım gibi hissettim bir yandan da. Filmin içerisindesin resmen. Abi burada da aradılar. Her yerde arıyorlar. Kaçıncı aranma artık bu yeter. Evet. Pentagon'a daha kolay girerdik ya. Bu ne gerçekten de. Şimdi artık son aranmayı da geçtiğimizi düşünüyorum. Çarşının içinden kabirlerin olduğu yere doğru ilerliyoruz. Yani çok farklı bir havası var gerçekten de. İnsan Bağdat'ta falan hani bunu hiç hissetmedim. Burası başka bir dünya oldu. Böyle dışarıdan baktığınızda İran'daki birçok yapının benzerindeki o dış tasarımını görüyorsunuz. İşlemeleri, mozaiklerin. Maviler, turkuazlar, sarılar, turuncular. Çok güzel bir tasarımı var. Zaten ben bunun videolarını izledim. İçerisi falan inanılmazdı. Dışarısı da çok güzel görünüyor. Buradan kadınlar giriyormuş. Bakalım erkeklerin gireceği yere bakıyoruz şimdi. Selamünaleyküm. Ayakkabıları çıkartıyorlar. Böyle bir yerdeyiz. Abi. Bu adam mesela niye yerde yatıyor ki? Şu anda. Hani bizde de caminin içinde falan yatarsın ama hani içeride köşede bir yer. Yolun kenarında değil mesela. Giriş bu mu abi? İnanılmaz. Her kamerayı alıyorlar. O yüzden ancak bu kadar çekebildik.
Böyle bir şey gördünüz mü? Hayatımda ilk defa görüyorum. İnsanlar dokunup ağlıyorlar. Üzerlerine sürüyorlar. Ve gördüğüm en parlak yer. Bakar mısınız? Böyle bir yer çıktı. Hiç bu kadar bir sahne görmeyi beklemiyordum. Şimdi birazdan Hazreti Hüseyin'in kabrine gideceğiz. Bu Hazreti Abbas'ın kabriydi ama onunla beraber savaştığı kabri tam onunkinin karşısındaydı. Gidelim bakalım. Allah'ım, herkes kapıları öpüyor. Duvarları öpüyorlar. Bakar mısın bak. Yani neden öptüklerini bilmiyorum. Bak abi de öyle. Kapıyı öptü mesela. Buradan çıkacağım. Yani hissiyatı çok ilginç. Buradan çıkalım. Şimdi Hazreti Hüseyin'in kabrine doğru gidiyoruz. Burası da ibadet edilen yer. Cami. Burada insanlar bu kadar büyük bir alanda ki tavanlar tamamıyla cam, ayna tasarlanmış. Bu şekilde ibadetlerini ediyorlar. Ya bunun benzerini tasarım olarak İran'da da görmüştüm camilerde ve bazı kabir ve türbelerde. Ama bu çok büyük ve farklıydı. İçeriye girdiğinizde de hissiyat da çok ilginç. İnsanların o dualarını, seslerini, böyle dokunmalarını, kelimeler kifayetsiz kalır ya, öyle. Şimdi Hazreti Hüseyin'in kabrine buradan çıkıp direkt karşısında gideceğiz. Burası bu şekildeydi. Gerçekten inanılmaz. Şu alanda da dualar ediyorlar. Kur'an okuyorlar. Ne kadar çektik bilmiyorum ama telefonla elimden geldikçe çekebildim. Bunun böyle olacağını zaten biliyordum. Kamera sokmak yasaktı. Şimdi diyeceksiniz ki Kerbela olayı niye oldu? Birazcık da size bunu anlatmak istiyorum. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin de beraberindeki 72 yoldaşının, Peygamber Efendimizin soyunun katledildiği bir vahşet bu aslında. Yezid bin Muaviye'nin ordusu tarafından işte katledildikleri yer burası. Kerbela kenti. Aslında burası çok büyük bir bölge, eyalet olan Küfe'ye bağlı bir yer. Hatta Necef'te de yine görebileceğimiz kabirler de var. Ama Kerbela'daki işte en önemli yer burası olarak biliniyor. Diyeceksiniz ki neden böyle bir şey oldu? Çünkü Muaviye'nin ölümünden sonra oğlu Yezid halife olmak istiyor. Ve bu İslam toplumunda büyük bir kargaşa yaratıyor. Hazreti Hüseyin de Yezid'e biat etmiyor. Çünkü yönetimin saltanata dönüşmesinden korkuyor. İşte size az önce söylediğim Kufe şehri de Irak'taki Hazreti Hüseyin'i davet ediyor. Biz sana biat edeceğiz diyorlar. Hazreti Hüseyin de beraberindeki 72 kişiyle Küfe'ye yola çıkıyor. Ama bu sırada Yezid'in buradaki valisi Küfe halkına baskı kuruyor ve Hazreti Hüseyin'e değil Yezid'e biat etmeleri gerektiğini söylüyorlar. İşte Hazreti Hüseyin beraberindeki 72 kişiyle beraber buraya kadar geliyor, Kerbela'ya. Günlerce su vermiyorlar. Size bir damla su dahi yok diyorlar. Hatta Hazreti Hüseyin de diyor ki ben ne yaptım? Mallarınızı mı çaldım? Size isyan mı ettim? Neden diyor bize bu kötülüğü yapıyorsunuz? Ama aslında yapmalarının tek sebebi taht kavgası. Yani halifeliği vermek istemiyor Yezid ve Hazreti Hüseyin'le beraber 72 kişiyi burada katlediyor. Hatta Hazreti Hüseyin 33 ok ve 33 darbeyle burada öldürülüyor. Başını kesiyorlar ve bedenini kanlarla beraber atlarla üstüne koşturtarak toprakla karıştırılmasını istiyor. Çünkü hiçbir şekilde ardından iz dahi kalmasını istemiyor. Böyle bir vahşet oluyor. Ama sonra buradaki Küfe halkı buna dayanamıyorlar ve mezarını yapıyorlar. İşte o mezarın olduğu yerde burası. Yaklaşık olarak 1400 yıldır İnsanlar buraya gelip mezarını, kabrini ziyaret ediyorlar. Şiiler için en önemli hac noktası, dünyanın en büyük ikinci hac noktası olarak biliniyor. Az önce girdiğimiz kabir burasıydı.
Hazreti Abbas'ın kabri. Şimdi de şurada Hazreti Hüseyin'in kabrinin olduğu yere doğru yürüyoruz. Bu yol boyunca insanlar dualar ederek ilerliyorlar. Ki abi burası normalde çok kalabalık değil mi? Şu sakin hali mi? İyi ki bugün gelmişiz. Yoksa hınca hınç dolu olurmuş o zaman burası. Millet işte olduğu için biraz daha sakin bir, akşamları mı daha kalabalık? Serinleyince hava. Abi burada ne yapıyorlar? Buralarda. Ne yazıyor mesela şurada? Bu heye, bu mezar yani. Hem temsili mezar. Temsili mezar. He, gelip dua ediyorlar bu temsili mezarlarda. تلمسيته ورشيته بدمع من جسيته ريته ينفرش بد يوم ريته ويرجع صاحب البيت على بيته على بيته على بيته خالي الدار على زينب Burada herkes ağlıyor. Fatma Ana'nın evi temsili. Bu şekilde bir temsili evini yapmışlar. İşte burası da asıl kabrinin olduğu yer. Şimdi içeriye gireceğiz. Böyle bir Arapça devasa yazılar sizi karşılıyor. Duvardaki işlemeler yine aynı. Yani dışı da çok güzel, içi de çok güzel demiştim ya önceki binada. Bu da asıl ana kabrin olduğu yerdeki ihtişamı da bir yandan göreceksiniz. Yani içeriye girdiğinizde hissettiğiniz o farklılık çok ilginç. Hazreti Hüseyin'in kabrinin olduğu yere geldik. Burası çok daha büyük bir alanda kurulmuş. Tam olarak şurası işte. Bunlar altın diye okumuştum komple. Bunun altından giriyorsunuz ve kabri de böyle bir odada. Cenaze mi? İçeride gezdiriyorlar mı cenazeyi? İçeride geziliyor. Aa, ziyaret ettiriyor. Çok ilginçti. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bu gördüğünüz bütün tavan camlarla kaplı. Aralarda ışıklar var. Kabrin üstü altın. İçerideki yeşil alanda da mezarı var zaten. Etrafında insanlar hem ibadet ediyorlar. Az önce bir tane vefat etmiş birinin tabutunu içeriden dolaştırıp son yolculuğuna uğradıklarını söylediler. İçerisi böyle bir yerde telefonla bu kadar çekebiliyorum. Umarım aktarabilmişimdir. Ama canlı görmeniz gerek. Bakın bu da silah arkadaşlarından, dava arkadaşlarından bir başka imammış. Onun da kabri bu şekildeymiş. Gelip bu şekilde öpüp duvarları, demirleri gidiyorlar. Bu şekilde başlarının önüne taş koyup dua ediyorlar. Şiilikte bunu İran'da da görmüştüm. Bu Hüseyin türbe. Hazreti Hüseyin'in türbesini mi sembolize ediyor? Evet. O yüzden o taş var. Böyle aynı zamanda insanlar bu kısımda cami gibi düşünebilirsiniz, ibadetlerini ediyorlar. Yaşlılar da ibadetlerini, namazlarını burada yapıyorlarmış. Rahat oturup dualarını edebilsinler diye. Çok temizdi içerisi, pırıl pırıldı. Biraz hasta mesele. Hastalar falan da var. Hastalar bir bacak, bir ayak, bir böyle burada oturuyor. Yani. Güçten düşenler, hastalar, yaşlılar orada namazlarını kılıyorlar. Çok güzel bir yerdi. Gerçekten iyi ki gelmişim. Umarım içeriği iyi bir şekilde size aktarabilmişimdir. Gerçekten insanların o sessizliği, duaları, dokunuşları insanı da etkiliyor. Tabii kimisi böyle öperken selfie çekiyor. Gösteriş, işte ibadetin de gösterişi var yani dünyanın her yerinde var. Bunu yapanlar da var. Bir şey demiyorum tabii ki onlara. Herkesin sonuçta kendi kararı ama gerçekten kalbi olarak böyle gözyaşlarıyla ağlayan insanlar görüyorsunuz. O yüzden manevi olarak Irak'taki, sadece Irak'taki değil, dünyadaki en önemli yerlerden birine geldik.
İnşallah bir gün Suudi Arabistan'a da gittiğimde Mekke, Medine gibi şehirlere de sizlere gösteririm. Burası böyleydi. Şimdi buradan geriye dönerken bakın sağda insanlar, özellikle hanımlar yorulmuşlar. Yemeklerini yiyenler var. Bilmiyorum burada bir aş evi gibi insanlara yemek veriyorlar mı ama sanırım yanlarında getirdikleri yemekler. Böyle aileler çocuklarını halıların üzerinde oynatıp dinleniyorlar. Daha çok etrafınızda göreceğiniz renk tonuysa siyah. Bu olaydan dolayı diye biliyorum zaten. Kerbala olayından, katliamından dolayı kırmızı ve yeşil. Tabii Şiilikte bunların hepsinin bir anlamı vardır. Affınıza sığınarak ben bilmiyorum bu konuları. O yüzden şu ana kadar eksik veya yanlış söylediğimi düşündüğünüz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Sürçülisan ettiysek de affola. Ben bu kadarını araştırdım, bu kadarını biliyorum. O yüzden siz yorumlarınızda insanları bilgilendirmek için özellikle yapıcı yorumlarınızı lütfen belirtin. İlginç bir yerde. Gerçekten iyi ki geldim dedim. Şuradaki bir çarşılara da gelmişken gezelim. Burası sonuçta binlerce yıldır yaşamın olduğu bir kent aynı zamanda. Çarşıları, pazarları da görmesek eksik olurdu. Acıktık da bir yemek de yeriz. Buranın bir de ya dönerini yiyeceğiz ya kebabını ya da kuzusunu. Her zamanki gibi. Buralarda hep meyve sucular, dondurmacılar, tesbihçiler. Her şey sokakta bakın. Baklavalara bakın. Direkt sokağın ortasında. Tulumba tatlıcısı. Bu ne tatlısı abi? Bu dehine tatlı. He? Dehine. Deyini. Bizdeki neye benziyor? Yani Kilo sitte? Nasıl kilo طيب? İstiyorsan. yok aç yani yemek yiyeceğim. Ha, Bu tatlı. tamam. İsmini merak ettim. Otele almıyorsan. Yok yok ben tatlı sevmem çok. Teşekkür ettiğimi söyle. İkram mı veriyor? Dayanamayacak. Eyvallah. Nasıl kilo? Böyle direkt yiyoruz mu? Kremalı, şeker kremalı. Neyli olduğunu bulamadım. Bademli gibi, şeyli gibi. Neyi bu? Bu dehine. Dehini. He. Çok yoğun, aşırı yoğun. Çok şekerli. He. Kafi bizde de var. Kafi mafi. Eyvallah. Elleri çok bol insanlar her yerde. 10 numara insanlar var ya. Eyvallah. Ama bak bir şey söyleyeyim mi abi? Ahmet abi. Efendim? Ha bak sen Türkiye'de de yaşadın. Evet. Buraların kültürünü de biliyorsun. He. Misafirperver insanlar Iraklılar. Yani şurada açım desem ben yemek verirler. Değil mi? O konuda iyi insanlar. Yani helal olsun. Buralarda insanlık ölmemiş diyorlar ya bak bu konuda doğru. Bize doğruya doğru yanlışa yanlış. Acık da temiz olsun sokaklar. Biraz şöyle temizlense Haydi gidelim. işte zamanla. Burada da dokunuyorlar, öpüyorlar. Yine önemli bir zatın türbesi sanırım. Abi bu renkler niye? Mesela niye kırmızı, niye siyah, niye yeşil? Bu bu ya Hüseyin. Bak. Heh. Burada ne yazıyor? Ya Hüseyin. Evet. Burada ne yazıyor? Ya Abbas. Ha isimlerine göre mi renkleri var? Burada Al- ya Kamar Beni Haşim. Bak. Burada aşağıda. Öyle mi? Ya Kamar Beni Haşim. Ha o yüzden her bayrağın farklı Evet, bir... evet farklı var. Bu bak şimdi bu ya Zeynep. Ha. Ya Zeynep ya. Buranın sembol renkleri Evet, dinin. evet. Tahmin etmişim. Yanlışsa da yorumlara yazın. Doğru mu? Yanlış değil. Doğru. İnsan buraları gezerken, içindeyken anlamıyor. Evet. Ama mesela sonra döndüğümde ben bu videolara bakıyorum. Ya diyorum ben nereye, Hayır doğru yani doğru. nereye gitmişim, ne görmüşüm diyor. Anladım. Çok güzel oluyor yani izlemesi. O yüzden ben bir yandan da insanlara aktarmaya çalışıyorum ama hani benim de bilgim sınırlı. Evet. Bu kadar yapabildik. Acıktık da bir yemek yiyelim artık. Hadi gidelim bu. Hadi araba gari yemek. koyacağım. Heh, şehrin içinde yolun kenarında koyun da var. He. Ya, Her an ya. kesilip döner yapılabilir. Burada hayat böyle iç içe. La dayı dur. Yemek yemeye gidiyoruz. Gel güzel bir yer bulduk gel. Evet, evet. Aç kalmayız. Sağ olun. Selamun aleyküm. Vallahi geldik abi bizi doyur bizi. Çok acıktım. Güzel kokular geliyor. Ciğer de var orada. Ciğer de var. Merak etme. Ben kebaplı ciğer yiyeyim. İki şiş ciğer istiyorum ben. Bir tane kebap istiyorum. Ele bu ani ثلاثة كمان. Oldu gibi. Hadi aç kalmayacağız. Az önce tuvalete gittim ve bir de mutfağı gördüm. Keşke görmeseydim. Ama yapacak bir şey yok. Hijyen seviyorsanız buralar hissizlik değil. Baştan söyleyeyim. Sınırsız bir ekmek stokları var. Bir dünya ekmek geldi. Abi kebap söylemiş. Ben bir kebap söyledim. 2-3 ciğer söyledim.
Çok güzel kokuyor. Şimdi afiyetle bunu yiyeceğiz. Irak'ta en sevdiğim şey şu yemek kısmı olabilir ama çatal ve bıçak vermiyorlar. Her şeyi elle yiyoruz. Çok iyi. Çok güzel. Hep tatlı turşu getiriyorlar. Irak sınırları içinde en sevdiğim şey ciğer oldu. Ciğerler harika. Ya Adana'daki gibi, Urfa'daki gibi, Diyarbakır'daki gibi. Sevmeme ihtimaliniz yok. Ben üstüne 2-3 şiş daha ciğer yedim. O kadar yemek. Abi 2 tane de kola içti. 3-4 tane su içtik. Yani 25.000 verdik. O da yaklaşık olarak $19 falan. Para değil. Neler neler yedik ya. Çok lezzetliydi. Hijyen sıkıntı ama lezzet harikaydı. Yurt dışında yediğim en iyi ciğerlerden birini yemiş olabilirim. Yani doymak istemedim. O kadar beğendim. Hadi bakalım. Şimdi buradan bir baka etrafa, karşıya geçip arabamıza doğru gidiyoruz. Abi Allah Allah Allah. Abi sen yine dedik. Şu kare çok güzel oldu. Baksana eski bir Orta Doğu kentinde olduğunu hissediyorsun. Derme çatma, boyasız evler, kırılmış pencereler, renkli renkli binalar. Tam bir o kareyi yansıttı. Şimdi geri dönüyoruz. Yani ama o kadar kötü ki yollar. Hani böyle Singapur'dan, Japonya'dan sonra hep şu örneği söylüyordum size. Nasıl yaptılar diyordum değil mi orada? Yani bir tane toz pislik bile göremiyorsun. Keza Dubai falan da çok iyi. Hani olay sadece para olsaydı burası dünyanın en zengin ülkelerinden biri olabilirdi. Aynı zamanda vizyonel liderler de gerekiyormuş. İnsan gezdikçe bunu daha iyi anlıyor. Çünkü o nasıl yaptığınızın arkasında abi para var yaptılar deniyor ya. Para olsa da olmayabiliyor. Yani aslında Irak da çok zengin olabilir. Yani düşün dünyanın en büyük 5. petrol yatağı var. Olmuyor. Olmayınca da böyle zorlanıyorsun. O kadar yoksul mahallelerden geçiyoruz ki tenekeden kerpiç evlerde yaşayan köyler görüyoruz. Bak yol boyunca şöyle direklerin üstünde fotoğraflar görüyorsunuz. Şehitlerinin fotoğraflarıymış. Ama bütün yolda bunu boylu boyunca tek tek direklerin üstünde gördük. Nerelerde ne hayatlar var ya. Buralarda yaşamaya çalışıyor insanlar. Ve saatler süren yolculuktan sonra otelime geri dönmüş bulunmaktayım. Tekrar Irak, Bağdat'tayım. Irak'ı gezerken hem kuzeyini hem de size merkezini göstermekte kalmak istemedim. Aynı zamanda Şiiler için bu kadar kıymetli olan bir yeri de, Kerbela'yı da sizlere yerinde bu kadar yakınken görmenizi hem de kendim de çok merak ettiğim için bizzat buna hep birlikte şahit olalım istedim. Irak benim ilk başlarda buraya gelirken çok korktuğum güvenlik konusunda özellikle hep o televizyonlarda, filmlerde, basında gördüğümüz savaş olan yermiş gibi lanse edildiği için birazcık ön yargıyla geldiğim bir yerde. Sizlere ülkenin kuzeyinde de, burada da, Kerbela'da da, yollarda da birçok şey gösteriyorum eyvallah ama buranın derinlerine inmek kolay değil. Yoldaki yaşamları gördünüz. İnsanlar küçücük derme çatma yerlerde, inanılmaz yokluğun olduğu diyarlarda yaşıyorlar burada. Gayri safi milli hasılı olarak baktığımızda her şeyin neredeyse petrol odaklı olduğu bir coğrafyada istense belki de aşağıdaki gibi Kuveyt, Bahreyn, Dubai, Katar gibi zengin olabilir. Suudi Arabistan gibi keza ama bir şekilde bu coğrafyanın kaderi savaşlardan ve iç karışıklıklardan, etnik çatışmalardan dolayı gülmemiş. Üstüne bir de Amerika gelince bir şekilde buralar kalkınamamış. Bundan sonraki bölümlerde burada mı kalırım, yeni bir ülkeye mi giderim bilmiyorum. Ama elimden geldikçe Irak'ın Bağdat kentinde de hani gezdim, size gösterdim birçok yeri. Çok şaşırdığım anlar da oldu ama beni burada en çok etkileyen şey gidebildiğim, görebildiğim yerlerde gece sokakları da gezdim. Gördüğünüz önceki bölümlerde. Onları da izleyin ki bütün zaten gezimin detaylı listesini açıklamaya bırakacağım. Buraya gelirseniz nerelerde kalmanız gerekir onu bile koyarım, bakarsınız. Hani en çok benim buradan ayrıldığımda zihnime kazanacak şey insanlar olacak. Yani İran'dan sonra dünyada misafirperverlik olarak gördüğüm işte Azerbaycan çok iyiydi. Bir de burasını söyleyebilirim. Yani sokakta sizi hiç tanımayan bir adamın bir gülümsemeyle aç mısın gel çabuk deyip bir şey ısmarlamaya çalışması, bir yere oturduğunuzda çay gönderip ücretsiz demeleri, bu bile birçok Batı ülkesinde göremeyeceğiniz misafirperverlik. Türk'üm dediğinizde birçok insanın hani acaba diyordum nasıl bir bize davranırlar diye merak ediyorsun sonuçta. Yani komşun bile olsa yani evindeymiş gibi ağırlamak istiyor seni. Bunu davranışlarında da hareketlerinde de eğer bir gün Irak'a gelir
gelirseniz göreceksiniz. Benim amacım dünyada gidebildiğim bütün bu Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 197 resmi ülkenin hepsini görmek istiyorum. Ama tabii ki gittiğim ülkelerin içerisinde çatışmalar da olacak, gidemeyeceğim yerler de olacak. Yani bu liste bitmeyecek. Bunun farkındayım. Ama gittiğim yerin anlamaya çalışırken özerk bölgelerine de giderim. Şehir merkezini de görürüm. Tabiatını da gösteririm. Dini mabetlerini de gösteririm. Bizim işimiz, yani benim kalbi işim, her şeye geçtim, dünyayı gezmek. Ne bir siyasi taraf tutarım, ne insanları dininden, kültüründen dolayı yargılarım. Hiçbir yorum dahi yapmam bu konuda. Çünkü coğrafya evet kaderdir. Bunun çok farkında olduğum için insanlara sanki ben orada yaşasam ne olurdu diyerek empati yaparak dünyayı gezip sizlere aslında bir kamerayla sadece aktaran tarafım ben. O yüzden bugüne kadar Irak'ta yaptığım bütün videolarda sürçülisan ettiysem, yanlış bilgi verdiysem affola. Ben tek başıma buraları geziyorum. Birçok gezgin YouTuber arkadaşım gibi. Bizler böyle rehberlerle her gittiğimiz yerde binlerce dolarlık bütçelerle etrafımızda 4-5 kişiyle gezmiyoruz. Bir başına gezen insanlarız. Okuyup araştırıp size aktarıyoruz. İşte Göksel de arkada videoları yapıyor mesela. Bu. Bizim kadro bu kadar. O yüzden ben bu kadar yapabildim. Umarım siz daha iyisini, daha çoğunu yapar, daha çok bizim ülkemize, etrafımızdaki en azından ülkeleri ve kültürleri gösterirsiniz. Hani uzak diyarları geçtim. O yüzden böyle bir videonun kapanışını yaparken içimi de dökmek istedim. Çünkü buraları anlatmak, yorumlamak hiç de öyle kolay değil. İnsan gezdikçe, ki gezenler çok iyi anlıyordur benim ne demek istediğimi. Burası bir Paris'i, Roma'yı, Londra'yı, Barcelona'yı gezmek gibi bir yer değildi. O yüzden böyle bir içimi dökerek size Irak gezimdeki gördüğüm bu izlenimlerimi ve hissettiklerimi aktarmak istedim. Dünyayı gezmek çok keyifli, çok seviyorum. Son nefesimin gittiği yere kadar da bunu yapacağım. O yüzden bu işi yaparken hani bizi desteklemeniz, beğenileriniz, yorumlarınız bizim için hep diyorum ya çok destekli, çok değerli diye. Çünkü hem motive ediyor hem de algoritma öne çıkarttığı için videolarımızdan haberdar oluyorsunuzdur. Bu şekilde beni desteklerseniz sevinirim. Heyecanlıydı. Her şeye rağmen güzel bir gündü. İnsanların içerideki o hayranlıkları, ibadet ederken kendilerini kaybetmeleri, ağlamaları tamamen bu bir inanç. Yani bunun bilimsel olarak size anlatabileceğim bir tarafı yok. Bu kalbi gelen, kitaplardan gelen ya da geçmişteki yaşanmış olayların günümüze aktarımıyla gelen insanların da bunu birazcık da duygularına koyarak, harmanlayarak kalplerinde hissettikleri bir bağ olan bir noktayı sizlere gösterdim. Çok etkileyiciydi. İyi ki geldim. Böylesini çok az yerde görebilirsiniz. Dini mabet olarak İran'da falan da görmüştüm. Orayı da öneririm. O videolarımı da izleyebilirsiniz. Burası muhteşemdi. O yüzden hiç pişman değilim. Yine Bağdat'a gelsem yine Kerbela'ya giderdim. O yüzden hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. İzlediğiniz için teşekkürler. Size dünyanın dört bir yanını diğer diğer karış karış gezdirmeye çalışıyorum, gösteriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde nereden çıkacağım belli olmaz. Belki küçük bir Irak kasabasından, belki başka bir ülkeden, belki de başka bir kıtadan sizlere merhaba diyebilirim. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.